Annesinin oğlu olmak diye bir deyim var değil mi? Evet, gerçekten bazı insanlar, bazı erkekler daha çok anneci olarak, annesinin yanında yer alarak, annesinin oğlu olarak bir hayat sürerler. Aslında burada kontrolcü ve eril bir annenin oğlundan bahsediyoruz. Yani evdeki otoritenin kadın ve kadının da bir taraftan çocuğunu ve oğlunu kendi kontrolleriyle kendine bağlayarak, kendi eril taraf olarak seçerek çocuklarını yönlendirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Özellikle birçok kadının evlendiklerinde aşırı annecis diye şikayet ettikleri erkek grubundan bahsediyorum. Bir erkeğin annesini sevmesi, annesine saygı duyması çok normal ve çok doğru bir davranıştır. Fakat bu aşırı anneciliğin altındaki durumu birazcık özetleyeceğiz ki bu durumda olanların kendini iyileştirebilmesi ve durumu iyileştirirken de ilişkilerini de düzeltebilmesi ya da diyelim ki bir kadın olarak eğer annesinin oğlu bir erkekle birlikteliği olan varsa da bu durumun neden kaynaklandığını görerek hem kendine hem eşine yardımcı olabileceği bir durum için bu paylaşımları yapacağız. Eğer anneci olarak büyüyüp yetişmiş bir çocuk, bilelim ki anne madde ve dünya, demek ki daha fazla maddeye, maddi değerlere ve dünyaya değer verecektir. Bunun için çok fazla hesap kitap içinde olacak. Hatta bir kısmı da çok fazla titiz ya da bazen daha dişil hayata yaklaşımlar gösterecektir. Buradaki tabii cins olarak düşünmeyin. Yani herhangi bir alanda çok yatay olacak, çok tembel olabilir, çok yavaş hareket edebilir ya da sadece annesinin onayı için çalışacak. Onun için gerek iş yerindeki, çalıştığı yerdeki yöneticileri ya da evlendiğinde karısının onayı onun için çok önemli olacak. Ya da annesi hayattaysa annesinin onayı onun için birinci öncelik olacaktır. Öyleyse annesinin onayına ihtiyaç duyduğu için dişinin, maddenin onayı öncelik olacak. Ruhun, maneviyatın ya da geleceğin değil, gelecek planlarıyla değil, annesinin sevindirilmesi, mutlu edilmesi çok önemli olacaktır. Onun için de ifadelerle de anneyle ilgili çeşitli bağlar, anlaşmalar yapılmış olacaktır. Özellikle bazen evlilikler, bir kadının kocasından şikayetleri, hoşuna gitmeyecek tarafları olduğunda kendi oğullarını, bazı durumlarda kızların olabilir, oğullarını kendi enerjileriyle anneler yüklemeler yaparlar. Ve babalarından şikayetlerini oğulların kulaklarına yerleştirir ve çeşitli manzaralara da şahit ederler. Ve bir oğul babasına kızgınlık ve öfkesini annesinin terbiyesiyle ve annesinin yansıtmasıyla alır. Yani görüyor musun bak baban bana neler yapıyor, babandan neler çekiyorum gibi ya da babasını kötü gösterecek çeşitli manzaralar yapıldığında o oğul babacı değil anneci tarafa geçer. İşte annesinin oğlu serüveni aslında burada annenin oğlunu babasından soğutma, kötüleme, karalama ya da aslında gizliden kendisine bağlama operasyonudur. Ve o oğul bak babamın yapmadıklarını, yapamadıklarını ben sana yapacağım diye bir rol üstlenir. Ve bir şekilde annesine karşı kendini sorumlu hisseder. Bu bir modeldir. Başka bir modelde ise anne o oğlu kendine bağımlı kılarak, tembelleştirerek, maddi ve manevi oğluna akıtarak, aktararak hatta bazen diğer kardeşlerine vermeyip o seçilmiş olan kurban olan oğula, bazen kızlara ya da diğer erkek kardeşlere değil, o seçilmiş olan bir tane oğula fazla vererek bir anlaşma, bir işbirliği içine girer. İşte bu tip durumlarda yine o oğulla anne arasında bir köprü meydana gelir ve o oğul başka kadınlarla evlense de, başka ilişkiler bulsa da onun birinci dişisi annesi olur. Ve annesiyle kurduğu bu bağdan dolayı
her zaman diğer kadınlara karşı daha temkinli, daha az güvenli ve onların günün birinde gidecekleri ve onun annesine kalacağı ile ilgili bir şuur altı kodlamasına sahiptir ki ve bu durumlarda çoğu zaman da tekrardan zaten annesinin evine dönmek ya da annesine yakın gelmek ya da bu yakınlığı fark ettiğinde mümkün olduğunca hiç görmeyecek uzaklığa koymak durumunda kalabilirler. Bakın, hepsi aslında aynı mekanizmanın ürünleridir. Ve bunların her bir tanesinde yine maddeyle, dünyayla bir bağ vardır. Eğer burada anne babayı çok fazla kötüledi ve babayı çok kötü bilen bir evlat haline dönüştürdüyse de o oğul o kadar fazla maddeci ve dünyacı olur ki materyalizme kadar gitmek durumunda kalır. Birçok ruhsal ve manevi durumu inkarcı bir duruma geçer ve tamamen anneci ya da sembolize ettiği durumlara göre dünyacı, bedenci ve negatifçi ya da işte dünyanın sadece kanunlarını tanıyıp ruhsal ve manevi kanunları tanımayan bir kişi haline dönüşür. Burada tabii ki şimdi şöyle de değil. Yani bak, olur mu? Adam o kadar dindar ki sürekli ibadetlerini yapıyor. Önemli olan içeriktir. Dışarıda yaptığı, kendini ikna için yaptıkları değil, tamamen içten bahsediyoruzdur. Onun için eğer bir oğul, bir erkek çocuğu babasına öfke, kızgınlık ya da isyan halindeyse bu onu aynı zamanda devletine, otorite figürlerine ya da ilahi mekanizmaya karşı da çünkü isyan, inkar haline dönüştürüp hayatın ve kainatın kanun ve nizamını da görmez, tanımaz ve ona da itiraz eder bir durum teşkil edecektir. Onun için oğullarını yetiştiren anneler çocuklarını babalarıyla barıştırarak barış halinde götürmek durumundadır. Kadın şunu diyebilir: tamam da ben kocamdan ayrıldım ve benim de kocam şöyle bir insandı. O senin kocan, oğlunun babası. Oğlunla babasının arası kendi aralarında bilecekleri iştir. İyileştirme çabasında olmana da gerek yok, kötüleştirme çabasında olmana da. O oğul, o babayı kendi seçti, aynı seni seçtiği gibi. Onun için eğer anneyseniz böyle davranacağız. Yok eğer baskıcı bir annenin oğlu olarak, kontrolcü bir annenin oğlu olarak dünyaya geldiyseniz, neden bu şekilde dünyaya geldiğinizi hatırlayarak, bilerek o zaman bu baskı ve bağımlı bağla topraklanma yerine, özellikle burada topraklanayım ve kökleneyim diye ünalgüner.com'daki çalışmayı öneririm. Ya da anne ile helalleşme ile ilgili güzel bir meditasyon çalışmamız var, öneririm. Burada gizliden gizliye anneye öfke başlayacaktır. Kızgınlıklar ve öfke patlamalarıyla ilişki aslında çok iyi gibi görünüyor olsa da bazen çok kötü sonuçlarla, çok kavgalar ya da itişler tarzında olacaktır. Onun için burada da fark edilmesi gereken, annesinin oğlu olan çocuğun hem annenin hem babanın oğlu olduğuna dönüşmesi ve her iki tarafla barış haline geçmesidir. Bu serilerimiz yine devam edecek. Aile model ve kodlamaların her birimize olan etkilerini fark ederek, bu karanlık gibi görünen noktalara ışık tutarak aydınlanmak ve bu alanları iyileştirmek mümkündür. Sevgilerimle, hoşça kalın.